800 yıllık dağ evinde tek başına yaşamak. Adım Kazım, 53 yaşındayım. Aslen Adıyamanlıyım. Alıç ağacı, mahlep ağacı, bunların olduğu yerde kurak olmaz. Bu dağ evini yaparken birçok zorluklarla karşılaştım. O sıkıntıları burada dile getirmek benim için pek doğru değildir ama büyük badireler atlattım. Abi ben sana Antep'ten çam sakızı, çoban armağanı, çoban sakızı. Mübarek, hiç gerek yok. Bak evet, ben yine yollardayım. Neredeyim? Konya'dayım. Konya'ya geldim arkadaşlar. Konya'ya neden geldim? Konya'da 800 yıllık dağ evinde tek başına yaşayan Kazım Usta'nın yanına geldim. Kazım Usta'nın hayat hikayesini merak ediyorum. Neler anlatacak? 800 yıllık evde ne işi var? Dağda ne işi var? Tek başına yaşaması için iten şey nedir acaba? Oraya gidince hepsini Kazım Usta'nın ağzından öğreneceğiz. Kendisi anlatacak, biz dinleyeceğiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım. Hepiniz iyisinizdir. Kanalımı yeni keşfedenler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olup, beğenip, yorum yapıp, onun dışında da yorum kısmında sola kaydırdığınızda, sola böyle kaydırdığınızda sizin tarafta, aynen. Sola kaydırdığınızda orada Hype puanı var. Hype puanından bana puan verebilirsiniz. O da tamamen ücretsiz. Beğeni tuşuna basıyormuş gibi bir şey o da. Ürdün'den Antep'e geldim. Birkaç gün sonra arabayla buraya geldim. Bir tane araba ayarladım. Bir uygulama. Bla. Bilirsiniz işte onu zaten. Osman abiyle beraber geldik. Sağ olsun, çok mütevazi, çok kibar bir insandı kendisi. O İstanbul'a gidiyordu. Beni Aksaray'a bıraktı. Yol üzerine bıraktı. Ben Aksaray'dan otobüse binip Konya'ya geldim. Konya'ya ben dün geldim aslında. Dün gece, yani akşamüstü falan geldim. Dün gece burada kaldım. Şu anda saat sabahın 9.30'u. Ben dolmuşla, belediye otobüsüyle veya şehir içi dolmuşuyla Kazım Usta'nın bulunduğu yere gideceğim. Yani Konya'nın çıkışında bir yerde, Konya'nın kuzeyinde kalıyormuş, dağda. Oraya yakın bir yere gideceğim. Oradan otostopla devam ederim. Dağ taş yürüyeceğim galiba. Kazım Usta'yı bulmak için, dağ evine gitmek için. Biraz da macera aradım. Ben yardımcı olabilir miyim? Hiç uğraşmayın. Hiç iyi, çok teşekkür ederim. Vallahi Vallahi yok. önemi yok ya. Zaten vallahi. benim de ihtiyacım var. Benim bir 200 liraya falan ihtiyacım olacak. Yani ATM'ye gidene çok teşekkür ederim. Siz bilirsiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Burun çekmeye başladım. Konya ne kadar soğukmuş ha. Bu kadar soğukluğu beklemiyordum. Şu an hava sıcaklığı 12 derece. Yani soğukluğu siz düşünün. Dolmuşla şuraya geldim. Evleri görüyor musunuz? Onun arkasına geldim. Arka taraftan böyle yürüyerek buraya kadar geldim. Benim gideceğim yer şu evlerin arka tarafında. Şu dağın tepesindeymiş. Oradaymış Kazım Usta. Şöyle de bir şey söyleyeyim sizlere. Ben ondan, kendisinden konum istemiştim. Konum orayı gösteriyor. Orada orada olduğunu da bilmiyorum ama bugün orada olacağını söylemişti bana. Ben de ona dedim ki ben bugün gelir miyim gelmez miyim bilmiyorum dedim. Yani ne zaman geleceğimi söylemedim açıkçası. Hani birkaç gün sonra gelirim dedim. Hafta sonları orada mısın falan filan bir şeyler söyledim. Oradayım ben her hafta sonu dedi. Kesin oradayım dedi. Kesin oradadır diye düşünüyorum. Oraya kadar yürüyeceğim. Konuma baktım, 10 kilometreye gösteriyor. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama 10 kilometre bir yol yürüyeceğim sanırım. Tütün içen dayılar gibi öyle bir ses çıkarıyorum. Ama öyle bir geldim ki. Konya manzarasına bakın arkadaşlar. Normalde şu yoldan dümdüz yukarı çıkmayı düşündüm ama hiç ona gerek yok. Konum beni bu yoldan getirdi. Yoldan gidiyorum. Çok da araba geçmiyor. Araba geçse otostop çekeceğim de araba da geçmiyor. Bakın şöyle, bu yol direkt
sağ taraftaki şu dağın arkasına geçiyormuş. Hani orayı gösterdi yani. Konuma baktım, beni oraya götürüyor. Şu dağın arkasına götürüyor. Dağın arkasında tam oraya gelmeden önce bir yol ayrımı var. O yol ayrımından dağa çıkılıyor. Yukarı eve çıkılıyor. Hava sıcak değil. O yüzden çok güzel şu anda. Hava sıcak olsa bayılırdım. Hava sıcak olmadığı için şu an güzel geçiyor. Sıkıntı yok. Allah, buraya kadar geldim. Benim dayanacak gücüm kalmadı. Abi dur. Şuraya kadar abi ya. Çok az kaldı zaten. Vallahi durdu ya. Abi selamünaleyküm. Şuraya kadar gideceğim ya sadece. Yukarıya. Çok yakın. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar yürüdüm. Ne iş yapıyorsun ya? Vallahi ben YouTuber'ım. Geziyorum, gezginim ben. YouTuber. Aynen. Çok teşekkür ederim vallahi. İlk araba. Gerçi arabalar geçiyor da çok hızlı geçiyorlardı. Kamera. Bak. Ünlüymüş abi. Sen Kamera YouTube'dan izliyorsun. Selam de, merhaba de. Selamünaleyküm. Çok teşekkür ederim abi ya Allah. Yol ayrımına kadar geldim. Şimdi tırmanış başladı. Buradan sonra yürüme. Dağa çıkacağız. Ana yoldan çıktım. Böyle bir yol var. Bozuk bir yol. Hani buraya kolay kolay araba giremez. Hani giren araç da direkt dağ evine giden veya eğer varsa bir yeri ancak öyle bu yolu kullanabilir. Buraya araba girmez diyordum ama bakın şu gerideki yolu görseniz hiç araba girmez diyeceksiniz de bu bir tane araba var burada. Yani altı yüksek olacak araba. Bunun herhalde altı yüksek diye gelmiş buraya. Dağ adamı değilim galiba. Kondisyon yok ya. Kondisyonum eksik olduğundan dolayı çok yoruldum. Spor yapmıyorum, uzun zamandır spor yapmıyorum. Şurada herhalde ev. Ev şu tarafta olması gerekiyor. Tam emin değilim ama buralarda bir yerde. Araçta kimse var mı acaba? Allah, orada biri var. İnsan gördüm. Ağaçları falan bakım yapıyor. Bu ormancı baba galiba. Kazım Usta galiba. Ormancı baba! Vallahi kendisi. Adamı buldum. Yok artık. Abi benim olduğumu nasıl bildin? Abi montundan mı tanıdın yoksa? Aradım da hani şey yapayım diye. Vay canım kardeşim. Abi nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyisin? Sağ olasın. Abi. Var olasın. Ne yapıyorsun abi ya? Burada. Valla ne yapalım? Doğada işte bir ağaç, bir insan. Doğaya katkı yapmaya çalışıyorum. Gelecek nesillere nefes olmaya çalışıyorum. Evet. Fuat kardeşimiz geldi. O da gezgindir kendisi. Ama bildin değil mi? Otogarda video izlemiştik. Otogar geçen videosunu izlediniz mi? izledik Evsiz ya. insanlar. Evsiz insanlar. Ne güzel, çok mutlu oldum Çok şu güzel, anda. tebrikler, çok güzel ya. Hakikaten Çok var mutlu ya. oldum vallahi. Ama o kadar doğal olmuş, insanlar da öyle güzel doğal konuşuyor, kendini kasmadan. Ben doğallığı çok seviyorum. Evet. Tesadüf hani. Yani baştan direkt sona kadar spontane izledim. gelişti. Baştan sona kadar izledim. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Düşünceleriniz Yani- peki o video hakkında? Yani ben Konya'da evsiz insan olabileceğini hiç düşünmüyordum. Ya ben de bilmiyordum ta ki görene Hani kadar. gördüm, Ankara'da otogarda yatanları gördüm, İstanbul'da gördüm. Ama Konya'da hiç görmediydim, bilmiyordum. Demek ki Konya'da da varmış. Evet. Dağ evine gittiniz mi? Daha evine gittik, baktık Kazım Usta herhalde bu hafta gelmemiş dedik. Geçen hafta şey dedin ya, Telefonun var sende. Niye aramadın? vallahi fotoğrafını çekip WhatsApp'tan atacaktım. Dedim herhalde müsait olmaz. Geçen son videoda da daha videolarını biraz şey yapacağım dedim. Ya biraz ara vereceğim vereyim dedim. çünkü Değişiklik olsun falan klasikleşti. dedim. Çünkü sürekli Kazım Usta'yı seyrediyoruz. Evet. Geçerken de hep ağaçlara bakıyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Makas izlerini görünce hepsi Eyvallah. böyle bakımı yapılmış. Çok güzel. Ormancı Ya, babanın izleri. Evet, ormancı bu baba. yolun kenarındakiler şu aşağıda var, şu arkada var, şurada var, öbür Evet. dağda var. Yani her şu ana kadar 2800 ağacı geçtik.
Adım Kazım, 53 yaşındayım. Aslen Adıyamanlıyım. Uzun yıllar İstanbul'da ikamet ettikten sonra oğlumun memuriyetinden dolayı biz de Konya'ya taşındık. 2021 yılında biz geldik Konya'ya. 2021 yılından bugüne kadar bu dağlardayım. Bir ağaç, bir insan, gelecek nesillere nefes olmak adına bu dağlarda ağaç yetiştiriyorum. Şimdi Kızılderi atasözü var. Bunu herkes biliyor. Ben de bunu sizin gibi böyle güzel insanlar böyle ziyaretime geldikçe ben de onlara aktarmaya çalışıyorum. Kızılderi atasözü der ki son ırmak kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde, son balık yakalandığında insanoğlunun paranın yenmeyeceği bir şey olduğunu öğrenecek ama öğrendikten sonra da çok geç kalmış olacak. Ağaçlar bizim nefesimizdir, bizim oksijen kaynağımızdır. Bir memlekette ağaç yoksa o memleket hiçbir zaman iflah olmaz, çünkü Afrika ülkelerinde bugün Afrika halkının nasıl susuzluk çektiğini, nasıl açlıkta kırıldığını birçoğumuz biliyor. Bunun nedeni ağaçların olmayışı. Şimdi atmosferde biriken su molekülleri ağaçların atmosfere gönderdiği zerreciklerle buluşup yağış olarak yeryüzüne iner. İşte bunun delili Nisan yağmuru biz diyoruz. Yağmur ormanları biz diyoruz. Bütün tabiat canlanır, her yer yeşillenir. Yeşillendiği zaman ağaçlar atmosfere zerrecik gönderir. Atmosfere zerrecik gönderdiği zaman atmosferdeki biriken su molekülleriyle buluşuyor. Orada bir döllenme meydana geliyor. Ondan sonra yağış olarak iniyor. Şimdi yüksek rakımlı yerlerde kar olarak gelir. Daha alçak rakımlı olarak yağmur olarak döner. Yağmur olduğu zaman ne olur? Su olduğu zaman ne olur? İşte Konya'daki obrukları izleyicilerin görmüştür. Dağlardaki ağaçları zamanında kesip götürüp kireç ocaklarına satıyorlar. Böylelikle bu Konya dağlarındaki bütün ormanı yok ediyorlar. Burası ardıç ormanıymış. Ardıç ağacı da çıra gibi yandığı için tabii o zamanki teknolojide kireç ocaklarında kireç çıkarmak için ateşe ihtiyaç vardır. Ateşe ihtiyaç olduğu zaman da ne olacak? Oduna ihtiyaç duyacak. Buradaki köylüler odunları topluyorlar, ağaçları kesiyorlar, götürüp kireç ocaklarına satıyorlar. Derken 1826 yıllarında ormanlarla ilgili bir nizam kanunu çıkarıyor. Yani ormanlara bir şekil verelim, bir nizam gelsin. Bu 1930 küsürlü yıllara kadar, tam aklımda değil, 1930'larda sanırım ilk defa Türkiye'mizde orman kanunu çıkartılıyor. Boşluklar olsa da 1954 yılında bu boşluklar dolduruluyor. İşte 2008'den bir kanun daha çıkarılıyor ama yetiyor mu? Yetmiyor. Çünkü memleketimizde doğaya, ağaçlara önem vermeyen bir milletiz maalesef. Bugün ekonomik olarak da bu bizi sıkıntıya sokuyor. Bugün Norveç ekonomisini bir incelerseniz, Norveç'in parasını bizim parayla karşılaştırırsanız, gidin orada araştırın. Norveç'te doğaya saygı vardır. Norveç'te ağaçlara saygı vardır. Bu İskandinavya ülkeleri için tamamen böyledir. Yani o ülkelerde ağaca saygı vardır, geçmişe saygı vardır. Şimdi bu alıç ağacıdır. Geçen sene meyvesi çok güzel meyvesi vardı. Bu sene alıç tutmadı. Ama bunda biraz var. Ağaçların meyvesi şifadır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Böğürtlen şifadır. Karamuk şifadır. Alıç şifadır. Meyvedir bu. Vücudu resetliyor. Şöyle bir tadına bakabilirsin. Ekşimsi bir tadı vardır. Çekirdeği yenilmiyor. Sadece et kısmı yeniliyor. Alıç ağacı, mahlep ağacı, bunların olduğu yerde kurak olmaz. Kuraklığın baş düşmanı mahlep ağacı ile alıç ağacıdır. Bu meyveler yaşam iksiridir. Ama maalesef işte alternatif tıp bizde rağbet görülmediği için, karşılığı olmadığı için insanlar hazır ilaca dönüş yaptılar. Hazır ilaç da insan beynini uyuşturuyor. Yani o anlık ağrıyı kesiyor. Hastalık orada kalıyor. Yani mevcut yerde o hastalığı hapsediyor. O hastalık yok olmuyor. Ama sen burada doğal, organik
Alternatif tıbbı kullandığın zaman o hastalık kendiliğinden yok oluyor. Bu %100 Türkiye topraklarında yetişen yerli bir ağaçtır. Şimdi bulunduğumuz bölge ormanlık alandır. Çama önem veriliyor, bu ağaca önem verilmiyor. Bu ağaçları ben yetiştirdim. Kar yağana kadar bunun yaprakları dökülmez. Şimdi bu alıç çalısının nasıl hayat bulduğunu, nasıl tekrar ağaca dönüştüğünü, bunun bakımını yaparak hep birlikte izleyelim. Bir yap bakayım. İnsana nasıl bir huzur veriyor. Yaparken de böyle ağacı izle. Ağacın sana teşekkür ettiğini hissedeceksin. Tam dibinde. Şöyle Başına dikkat tutuyor. et. Evet. Tam dibinden. Evet. Bir daha. Tamam. Dikenlere dikkat et. Şimdi onu gövdesini küçük küçük ellerini sürmeden. Bunlar mı? Evet. Sende eldiven yok ya. Ha, kökte. Kökten değil. Evet. Heh. Dalı aşağı doğru şey yap. Şöyle mi? Ha, baskı yap. Ha. Gördün? Evet. Ne kadar kalın olursa olsun baskı yaptığın zaman o dal kesilir. Bunu Evet. kesin mi? Kes. Bu. Tabii onu kes. Bu da mı şey oluyor? Tabii. Şimdi gövdesi hangi ağaç olursa olsun 1 metre gövdesi alttan 1 metre hava alması lazım. Güneş görmesi lazım ki o ağaç çalışsın. Üstte. Heh. Yani kimde psikolojik rahatsızlık varsa, depresyondur. Hele hele depresyon ve psikolojik rahatsızlığı olanlar muhakkak bu işi yapmaları lazım. Abi ben sana Antep'ten çam sakızı, çoban gerek- armağanı, Hiç çoban gerek- sakızı Mübarek hiç öyle gerek yok. baklava getirdim. Sağ olasın. Afiyet olsun. İncelik göstermişsin. Tam zamanında getirmişsin. Doğada karbonhidrat çok önemlidir. Evet. Yani hele soğuk havalarda benim için çok değerli bir hediyedir. Çok teşekkür ederim. Afiyetler İncelik olsun. göstermişsin. Selçuklu döneminde burası ağıl olarak kullanılmış. Geldim burayı buldum. Burası bir harabeydi. Şöyle diyeyim sana, arka duvarın yarısı kayadır. Buranın restorasyonunu yaptım. Bu hale getirdim. İşte bu hale getirmemin amacı bu dağları yeşertmek. Bende ağaç hastalığı vardır. Yani bir yerde ağaç yoksa oraya muhakkak bir ağaç dikmek istiyorum. Burası da çalılarla dolu olduğu için geldim buraları yeşillendirmeye başladım. Akşamdan gelip burada konaklıyorum. Ertesi gün akşama kadar burada ağaç bakımı yapıyorum. Buranın havası gerçekten müthiştir. Yani insanlara da tavsiye ederim. Doğa. Köy hayatı gibisi yok. Sizin gibi kıymetli dostlarımız buraya geldiği zaman işte Kazım Usta sen doğada ne yapıyorsun? Nasıl bir çalışma yapıyorsun? Doğaya nasıl bir katkı sunuyorsun? Benim yaptığım iş bu. Şimdi bu gördüğünüz bir alıç ağacıdır. Bunun meyvesi kalp damar tıkanıklığına iyi gelir. Kandaki şekeri düzenler. Yani insanın vücudunu resetliyor. Alıç meyvesinin faydalarını okuyabilirler izleyiciler. Doğaya fidan dikmek kolaydır. Çukuru açarsın, fidanı buluşturursun. Bu tür kendi kendine olan çalıları bakımını yapmazsanız, şekil vermezseniz sadece çamlana dağlar yeşermez. Bunlar memleketimize has ve bu toprakta kendi kendine çıkan ağaçlardır, çalılardır. Ben geliyorum işte bu çalılara şekil veriyorum, ağaca dönüştürüyorum. Bunun gibi binlerce çalıyı ağaca dönüştürdüm. Bunların içinde ne var? Dağ eriği vardır, alıç ağacı vardır, mahlep ağacı vardır, övez ağacı vardır. Övez ağacın meyvesi de şeker hastalığına iyi gelir. Bunun meyvesiyle ayvanın arasında bir tadı vardır. Çok güzel bir meyvesi vardır o övez ağacında. Bulursam ben onu da gösteririm sana. İşte dediğim gibi yaptığım iş budur.
Bak yerdeki bu çalılar, bunun üzerine kar yağdığı zaman bu ağacın gövdesi üşür. Üşüdüğü zaman da bu ağaç gelişmez ve buna şekil vermezsen bu kendi kendine büyüyüp de bir ağaca dönüşmez. Bu dağ evini yaparken birçok zorluklarla karşılaştım. O sıkıntıları burada dile getirmek benim için pek doğru değildir ama büyük badireler atlattım. Gerek insanlar, gerek doğadaki hayvanlar, birçok sıkıntılar yaşadım. Oralara değinmek istemiyorum ama bayağı sıkıntılar yaşadım. Birçok şeye maruz kaldım ama çok şükür hepsini başarıyla atlattım. Ben çünkü çok sabırlı bir insanım. 3 yıl, yani hele ilk yılı ben çok sıkıntı çektim burada. Bu evde gördüğün şu ağaçların hepsini tamamen sırtımda taşıdım. Her şeyi sırtımda taşıdım. Tek başıma burayı yaptım. Dışarıda buranın genel görüntüsünü alırsan 17 metre uzunluğunda bir yapıdır. Yapının bir kısmı şöminedir, bir kısmı tuvalettir, bir kısmı ardiye yapmışım, bir kısmı odunluk yapmışım, bir kısmı domates biberimi ekmek için. İşte bir kısmı da burada misafirlerim gelince konaklama yapabilsinler. Burada gece kalabilsinler. 7-8 kişinin kalacağı, rahatlıkla kalacağı bir yerdir. Bu taş evin bir özelliği vardır. Kışın içerisi sıcak olur, yazın serin olur. Şu anda dışarıda 0 derecedir. İçerisi sıcaktır. Doğaldır. Şebekeden uzak bir hayat yaşıyorsun. Zor mudur? İnsan lüksü aramasa zor hiçbir şey yoktur. Yeter ki lüksü aramayalım. Çünkü insanlığın başına en büyük bela lüks hayattır. İnsanoğlu çamurdan yapıldığı için, topraktan geldiği için insanoğlu toprakla buluştuğu zaman insanın vücudunda negatif enerji var. Bu negatif enerji zamanla çeşitli hastalıklara dönüştürüyor. Kalp yetmezliği, işte beyindeki hasarlar, işte vücuttaki hastalıklar, romatizmalar, işte ne bileyim şeker vesaire, yani say. Vücut toprakla buluştuğu zaman insan vücudundaki bütün negatif enerji o toprak alıyor onu sende. Aldığı zaman ne oluyor? İnsan mutlu oluyor. İnsan böyle bir duygusallığa kapılıyor. Bu sene burada domatesimi, biberimi, patlıcanımı, hatta şöyle gel patlıcanı göstereyim. Bunlar son patlıcanlardır. Artık bundan sonrası artık önümüzdeki sezon patlıcan alırız. Biraz biber toplayalım. Bunlar süs biberidir. Şimdi bunu akşam sana küzleyeceğim. Dehşet bir tadı var. Kesinlikle ne ilaç yoktur içinde. Şunlar biraz daha büyüsün. ...8 kilometredir burayla şehir merkezi. Oradan o yokuştan buraya taşıyarak getirdim. Her şeyi sırtımda taşıdım. Yani azmettim, sabrettim. Muhakkak bu evi onarmam lazım. Çünkü bu evin bir amacı vardır. Bir amaç uğruna bu evi onarıp bu hale getirmem lazımdı. Bir işi başladığınız zaman işe uzun süre bakmayın. Planlama üzerinde bakarsanız sıkıntı olmaz. Ama şöyle baktığınız zaman ben burayı nasıl temizlerim, burayı nasıl ayağa kaldırırım, o nasıllara kafayı taktığın zaman o işte başarısız olursun, yapamazsın. Yani başarıya ulaşamazsın. Ben buraya geldiğim zaman bunun içi taş doluydu. Şurada işte bir kısım ayaktaydı, şu tarafta bir kısım ayaktaydı. Ev tamamen, yani ev diye bir şey yoktu. Sadece kalıntıları vardı. Ben bunun eski resmine ulaştım. Duvarı yaptım, pencerelere geldim. Burada 2 tane pencere var. Ama yerleri nerededir? Şunun yerini tespit ettim, bunun yerini tespit edemedim. Bunun yerini tespit edemedim. Balkonu yapınca bunun yerini de tespit ettim. Bunun demiri burada çıktı. Demirler meydana çıktı.
pencere demirleri. 2 pencerede de orijinalinden 10 santim küçük olmuş. Yani pencereler 10 santim küçük olmuş. Demirlerin yapısına göre ben baktım. Ama sonradan resmine de baktım. Pek göze çarpacak bir şey yok. Yani hemen hemen birebir pencerelerde çıktı ama ev bu şekildeydi. O fermante edilmiş dağ eriğidir. Geçen hafta bunu tuz kattım. Önceden kurutmuştum, tuz kattım. Şimdi bundan organik boya çıkaracağım ama bu hafta uygulanmayacak. Daha bir hafta daha duracak. Çok güzel bir organik boya çıkıyor bunda. Eskide bunu biz çocuk iken duvarlarda zemine bunu uygularlardı. Hem sağlıklıdır hem toz kaldırmaz. Yani yağlı boyayla bir farkı yok. ...800 yıllık çoban evidir burası. Son çoban da 2002 yılında vefat edince varisleri miras sıkıntısı çıkıyor, anlaşamıyorlar. O zamanki belediye başkanı da burayı istimlak ediyor. 47 dönümdür. Burayı istimlak ediyor. Burayı ormanlaştırıyor ama bu kısım tarihi kısım olduğu için burayı bu halde bırakıyorlar. Ben de geldim burayı ayağa kaldırdım. Şu anda bu evin sayesinde bu dağlarda 2000'in üzerinde ağaç yetiştirdim.
O zaman da aracım yoktu. Yürüyerek hep dağa geliyorum. İlk yılım çok sıkıntılı geçti. Geçen yıl biraz daha rahat ettim. Burası da tam böyle dondurucu rüzgarın geçiş yeridir. Bu balkonu yaptıktan sonra ev tamamen dağ evinden çıktı, köy evine döndü. Şu anda çok şükür. 3 yılda işte bakıyorum, şimdi böyle dolaşıyorum. O ağaçların geliştiğini böyle gördüğüm zaman, o ağaçların böyle nasıl büyüdüğünü, nasıl meyve verdiğini. İşte burada mesela keklik sirkülasyonu azdı. Ben buralara gelirken 2 tane keklik vardı. Şu anda 30'dan fazla belki keklik var. Grup halinde bile buralarda uçuyorlar. Tabi burada bilinçsiz avcılık vardır. Avcı olan da olmayan da elinde silahı alan geliyor buraya. Uçan her şeye ateş ediyorlar. Kargaları dahi öldürüyorlar. Şuralar hep serçe yuvalarıdır. Burada bu sene en az 20 tane serçe yuvası vardı. Geldiğim zaman burası kuş kaynıyordu. Burayı daha yeni badana yaptım. Her taraf kuş pisliği. Yani sadece ağaç bakımı değil. Burada ispanoz kuşları yoktu. Şu anda ispanoz kuşları burada aklıma gelmiyor. Onunla birlikte 12 tür şu anda burada kuş var. Normal hayatta ben Konya'da bir sitede bahçıvanlık yapıyorum. Benim mesleğim peyzaj teknikeriyim. Aynı zamanda da ziraatçıyım. Tabii doğada sadece ağaç bakımı da yapmıyorum. Aynı zamanda da hastalıklı ağaçları da tedavi ediyorum. Bununla birlikte benim takipçilerim arasında bahçeleri olanlar vardır. Gidip onların bahçe düzenlemesi yapıyorum. Budamalarını, işte bitkilerin hastalık kapmış, bitlenmiş falan, onların ilaçlamasını yapıyorum. Ekstradan da o işi yapıyorum. Önceden bir önceki akşam eşyamı hazırlarım. Çeşmede su stoğumu yaparım. Çeşme fazla uzak değil. Evde 100 metre uzaklıkta. Su stoğumu yaparım. Evin üstünü ben 4-5 defa izolasyon yapmışım. Sera naylonuyla kat kat, böyle bir kat naylon, bir kat toprak, bir kat naylon, böyle katman yapmışım. O yüzden burada bir damlama falan olmaz. Çiçeklerimi solarım, işte sebzelerimi solarım. Sabahleyin erkende tan yerinde kalkarım. Tam arkada, bilmiyorum şu anda ay gözüküyor mu? Şu hizada, güneşin doğduğu hiza Aksaray Hasan Dağı. Oradan güneş doğar. Güneşin doğuşunu izlerim. Ondan sonra kahvaltımı yaparım. Evin temizliğini yaparım rutin olarak. Kahvaltımı yaptıktan sonra bulaşıklarımı yıkarım. Her tarafı tertemiz bir şekilde bırakır doğaya çıkarım. Doğada ağaç bakımı yaparken ilk ağacı çok sevdiğim bir kardeşim var, Halil Babacan. Onun adına bir ağaç bakımı yaptım. Sonra yorum yazanların adına yaptım. Sonra derken talep geldi bu sefer. Ya işte ölmüş annemin adına, babamın adına, torunum adına. O gün işte giderim, 20 kişi mi yazmış? Akşama kadar o 20 tane ağacın bakımını muhakkak yaparım. Yani çalıdan 20 ağaç çıkarırım veyahut işte budama yaparım. Yani o izleyicilerimi de o şekilde elimde geldiği kadar onları da böyle mutlu etmeye çalışıyorum. Çünkü öncesi ve sonrasını görüyorlar. Mesela öncesi bir çalıdır, sonrası o bir ağaca dönüşüyor. İnsanlar da onu izleyerek haz alıyorlar. Burada olmak nasıl bir histir? Bana ne gibi faydası var? Çalıştığım sitede 1500 nüfus var. 378 daireli bir sitedir. Bunların içinde tabii beni sevenler vardır, sevmeyenler vardır. Tam böyle bu evin önüne geldiğim zaman o bütün stresler, her şey, beyin boşalıyor burada. Bütün negatif enerjiyi toprağa veriyorum. Huzurlu bir şekilde 24 saatim burada geçiyor. Akşamleyin, ertesi gün, pazar günü akşam eve gittiğim zaman enerjik, hiç yorgunluk yok. Beden yoruluyor. Akşama kadar taş taşıyorum, duvar yapıyorum, sıva yapıyorum, ağaç kesiyorum, ağaç buduyorum, ayıklama yapıyorum. Bir yerde bir hayvanlar bir ağaca zarar vermiş, o ağacı düzeltiyorum. Veyahut işte çobanın eşeği gelmiş, bir ağacın gövdesini soymuş, onu sarıyorum. Akşam eve gittiğim zaman beyin yorulmadığı için, beden uyuduğun zaman, yatağa girdiğin zaman hemen uykuya dalıyorsun. Uykuya daldığın zaman, sabahleyin kalktığın zaman hiçbir şeyin kalmıyor. Yani toprak ile, doğadaki o temiz oksijenle vücut buluştuğu zaman her şeyi bırakıp gidiyor. Burada geliyorsun, şebekeden uzak, betondan uzak, demirden uzak, otantik bir ortamda 24 saatini
doğayla baş başa bir de hissediyorsun yani. O ağaçların sana teşekkür ettiğini hissediyorsun. Ya hissediyorsun böyle iliklerinden bile hissediyorsun. Mutluluğum, en büyük hobim doğadaki ağaçların bakımlarını yapmak. Bir çeşmenin başına gittim, bir su içtim. Bir ağaç vardır çeşmenin başında, birisi hayrına oraya dikmiş. Ama ağaç bakımsız. Hemen tutuyorum o ağacın bakımını yapıyorum. Ondan sonra suyumu içiyorum. Böyle son nefesime kadar ömrümü doğaya harcamak istiyorum. Yani kalan ömrümü tamamen doğaya harcamak istiyorum.